Arkadaşlar selamlar. Yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Piyasalarda neler oluyor? Altın yönünü yukarı çevirdiğini söyledik ve altını besleyen haberler gelmeye devam ediyor. Değerlendireceğiz. Hedefler neresidir? Konuşacağız. Dolarda biraz sıkıcı yatay bir bant var ama yukarıyı zorluyor. Oraya da dikkat. Her an 18 üzerine bir iğneleme gelir mi? Konuşacağız arkadaşlar. Piyasalarda özellikle Bitcoin tarafında neler oluyor? Kripto paralar tarafında. Onlara da değineceğiz ve senaryoları sizlere aktaracağım. Genel bir piyasa değerlendirmesi yapacağız arkadaşlar. Yarın çok önemli veriler var. Onları konuşacağız. Enflasyon patladı. Özellikle öncü veri olarak baktığımız İstanbul'dan gelen enflasyon patladı. Peki Türkiye genelinde Temmuz ayı enflasyonu beklentimiz ne kadar? Dolar kurunun etkisi ne olacak? Bunları tek tek konuşacağız. Şimdi merak edilen sorulardan bir tanesi. Dolar kuru yukarı giderse dolar kuru sabitlenir mi? Bununla ilgili 2019-2020 yıllarında çeşitli videolar çekmiştim aslında. Bazı haber sitelerinde yazı da yazmıştım. Ama tekrardan bunları konuşacağız. Özellikle dolar son yıllarda biliyorsunuz inanılmaz şekilde devalüasyona uğradık. Doların sert bir atağında sabit kura geçer miyiz? Bununla ilgili de tüm bildiklerimi ve olabilecek senaryoları sizlere aktaracağım. Şimdi hemen videoya geçmeden önce duyurumuzu yapalım. Biliyorsunuz arkadaşlar her videoda 2 tane aboneme hediye veriyorum. Nedir bu hediye? Kendi kullandığım %90'a yakın başarı oranı sağladığım stratejilerimi sizlere hediye ediyorum. Katılmak çok basittir ve bu bir hediye etkinliğidir. Video bir tane beğeni, bir tane yorum ve kanala da abone olursanız gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Aşağıya geçtiğimiz videonun kazananlarını koydum. Bana mail atmaları durumunda hediyelerini alabilecekler. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Yakın zamanda bakın teknik analiz videoları soruluyordu. Onunla ilgili de bir kurs yapmayı planlıyorum. Yakın zamanda yayınlayacağım. Bunun da bilgisini vermiş olayım arkadaşlar. Gelecek videolarda bunun duyurusunu yapacağım. Şimdi İstanbul'da enflasyon %99.1 olarak gerçekleşti arkadaşlar. Ben İstanbul'un enflasyonunu öncü veri olarak kabul ediyorum. Ve Türkiye'de açıklanacak enflasyon için arkadaşlar bir öncü veridir. Şimdi yarın Türkiye Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklanacak. İstanbul'da %99,1 olarak açıklandı Temmuz ayı. Yarın ise ben Türkiye'de arkadaşlar geçtiğimiz ay %78,62 açıklanmıştı. Beklentiler %80 üzerine gelmesi, %80,50 gibi. Ben %83, %84 civarı Türkiye geneline Temmuz ayı enflasyonu bekliyorum arkadaşlar. Yani %83 ile %84 arası. Bunun pek etkisi ne olacak? Faiz konusunda iyice sıkışacağız. TL üzerindeki baskılar artacaktır arkadaşlar. Özellikle Merkez Bankası da yıl sonu tahminlerini tekrardan güncelleyecektir. Özellikle TL üzerindeki baskının artacağını düşünüyorum. Bakın geçtiğimiz son videoda arkadaşlar altının yükseliş trendine girdiğini belirttim size. Özellikle altınla ilgili altını besleyecek, altını kamçılayacak haberlerin geleceğinden bahsettim. Bununla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Bakın hiçbir haber yoktu, o zaman sizlere şunu aktardım. Ons altın yükseliş trendine girdi. Bu saatten sonra Rusya-Ukrayna savaşı olur, başka bir savaş olur. Salgın hastalıklarla ilgili haberler olur. Gelmeye devam edecek ve ardı arkası kesilmeyecek dedik. En son Çin ve Tayvan arasında gerginlikler devam ediyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Tayvan'ı ziyarete gidiyor arkadaşlar. Ortalık iyice gergin. Çin işte ziyaret etmesini istemiyor. Amerikan donanması ise Tayvan kıyılarına yanaşmış durumda. Ortalık gergin. Bakın altını besleyen haberler arka arkaya gelmeye devam ediyor. Altın tutulamayacak arkadaşlar. Az sonra sebeplerini sizlere aktaracağım. Gerçekten önümüzdeki dönemlerde altın yatırımcısı mutlu olacak, gülümseyecek. Hatta bu gümüşe, platin, paladyum gibi ürünlerde etkisi olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer bir konumuza. Sabit döviz kuru sistemi. Yani doların olası bir hatanda döviz kuru sabitlenir mi? Sabit kura geçer miyiz arkadaşlar? Bununla ilgili sorular ve yorumlar gördüm. Özellikle son zamanlarda hem videoların altına hem de başka yerlerde gördüm. Şimdi sabit döviz kuru sistemi nedir? Öncelikle bir bakalım. Ulusal para biriminin uluslararası likidite olma özelliğine sahip bir ülke parasına veya bir hesap birimine bağlandığı döviz kuru sistemi. Yani diyor ki ulusal para birimi, yani sizin yerel para biriminiz neyse likit olma özelliğine sahip. Yani dolara, euroya vesaire belli bir kura sabitlendiği sistem arkadaşlar. Yani atıyorum dolar kuru patladı diyelim. Çıkıp hükümet ben döviz kurunu sabitliyorum diyebilir mi? Yani böyle bir şey geçebilir mi? Atıyorum kur 25'e gitti dolar TL kuru.
çıkıp işte ben 17-18'e sabitledim diyebilirim. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi serbest piyasada bir kur var arkadaşlar. Bu kuru sabitleyen ülkeler var mı? Var. Zamanında Çin sabitledi. İran'da sabitlemeler oldu. İran'ınki daha farklıydı, onu anlatacağım. Çin'de sabitlendi mesela. Yani Çin'de kur artıyordu mesela. Dediler ki Çin'in işte para birimini biz şu kura sabitliyoruz. Yani bizdeki işte dolar TL 25'e gitti atıyorum ya da daha fazla farklı bir yerlere gitti. Çıkıp 17-18'i sabitliyoruz diyebilirler mi? Çin sabitlemişti ama Çin'in arkadaşlar rezervleri sağlamdı. Yani siz sabit kura geçebilmeniz için özellikle rezerviniz sağlam olması lazım. Çünkü eğer ki kur yukarı doğru gidiyorsa siz sabit kura geçtiğinizde piyasaya dolar sürerek, dolar satarak kura müdahale ediyorsunuz. Yani belli bir yerde sabitlemek için döviz satışı yapıyorsunuz. Çin'in bu anlamda rezervleri çok sağlam. Aynı şekilde kur aşağı yönlü gelirse siz bu sefer belli bir yerde sabit tutmak için piyasadan alım yapıyorsunuz. Yani sizin sabit kura geçebilmeniz için rezervlerinizin sağlam olması lazım. Bizdeki rezervler şu an eksi. O yüzden sabit kura geçme ihtimali çok çok düşük. Bunun yanı sıra arkadaşlar yani sabit kurdan daha farklı bir şey de var. Yani rezervlerin sağlam olmasından daha farklı bir şey de lazım. Ne? Cari açınızın olmaması lazım. Bizim ülkemiz cari açık veriyor. O yüzden hani sabit kura geçmemiz gerçekten çok zor. Hani böyle bir ihtimal yok denecek kadar az. Yani siz serbest piyasada kuru bu senaryolarda sabitleyemezsiniz. Sabitleyen ülkelerin rezervleri sağlam. Çünkü kura her an müdahale edebiliyorlar ve cari açık vermiyorlar arkadaşlar. O yüzden siz kuru sabitleyemezsiniz. Siz bu şartlar altında sabit kura geçemezsiniz. Eğer ki bu ihtimal dinlenirse zaten bunun sonuçları ağır olur arkadaşlar. O yüzden ben ihtimal bile vermiyorum. Şimdi zamanla İran'da sabit kura geçmeye çalıştı. Tabii ki onların uyguladığı yöntem çok çok farklıydı. Serbest piyasada dolar istediği yere gitsin denildi İran'da. Yani serbest piyasada doları saldılar fakat İran sınırları içerisinde devletin bankaları ve devlete vergi veren döviz bürolarında şu kurdan işlem yapılacak denildi. Tabii ki bu da ne oldu? Serbest piyasa dövizi patlattı. İhracat ve ithalatta İran çok kötü yerlere geldi. İran'ı daha da geriye götürdü arkadaşlar. Şimdi peki Dolar TL'de neler bekliyoruz? Dolar TL'de son durum nedir? Şimdi dolar TL'de arkadaşlar zaman zaman 17.83 17.85'lere kadar geri çekilmeler geliyor. Ama 17.95 hattı bakın zorlanıyor. Yani burası bir direnç. Kırdığı an 18.02'lere kadar yol alacak. Az sonra bunu da göstereceğim grafikten. Neye dayanarak bunu diyoruz. Dolardaki genel hedefim böyle kademe kademe 18.32'lere kadar çıkması. Şimdi 18 hattında tabii bir direnç var. Yani orası farklı bir dünya olduğu için orada bir direnç hattı var. Tabii ki bakın Çin ve Tayvan geriliyor. Oralarda bir savaş olma ihtimalini piyasalar fiyatlıyor. Şimdi dolar TL ile ne alakası var diyebilirsiniz. Dünyanın herhangi bir yerinde çıkabilecek bir gerginlik arkadaşlar doları etkiler. Yani bir yerde kriz çıktı diyelim. Maalesef kırılgan varlıklara, riskli varlıklara satışlar gelecektir. Tabi TL'de şu an kırılgan olduğu için TL'ye de satışlar gelecektir. TL'ye satış gelmesi demek dolar TL'nin yukarı gitmesi demek arkadaşlar. Oralara dikkat diyoruz. Genel beklentim 17.82-85'lere kadar geri çekilmeler olsa da kademe kademe 18.02-18.05'lere kadar önümüzdeki günlerde yükselişin devam etmesi. Özellikle yarınki enflasyon verisinden sonra dolarda bir zıplama görebiliriz arkadaşlar. Buna dikkat diyorum. Hatta şöyle dolar kurunda neler olabilir? Şöyle bir hemen size de göstermek istiyorum. Bakın şu orta bant arkadaşlar 17.92 civarlarından geçiyor. Yani 17.92, 17.91 bu civarlara kadar geri çekilmeler olabilir. Burası gün içi destek. Hani kırarsa bir haber vesaire gelecek ki 17.88'lere kadar gevşesin. Ama şu anlık altını beklemiyoruz. Bakın yukarı bantta 17.97-98 bölgesi var. Üzerine dokunduğun 5 kuruşluk bir yukarı spike hareket gelir. O da 18.02 18.05'lere kadar çıkış demek. Her yukarı bandı test ettiğinde bakın böyle spike hareketler gelmiş. Genellikle bu spike hareketlerde 5 kuruşluk hareketler olmuş. Yani 17.97 yandığı an ekranda direkt 18.02'lere doğru giden bir dolar TL görürüz. Bu kısa vadeli genel beklenti 18.32'lere kadar yükselişin devam etmesi. Gerçekten ortam geriliyor. Dünyada da bunu rahatça görebiliyoruz. Şimdi Euro TL 18.44'e dokundu. 17.02'lerde verdiğimiz hedef hemen hemen gerçekleşti. Buradan satışlar olabilir. 18.34 civarlarında şu an.
Ara destek olarak bakın şu bölge 18-15 bölgesi. Ara destek aşağıda ise 17-80 bölgesi var. 17-80 bölgesine geri çekilirse euro almak isteyenler için bu bir fırsattır. 18-13'lerden de 18-15'lerden de risk almak isteyenler tabii ki bakabilir bu bölgeye. Buralardan da tekrar dönüşler alabiliriz ama güvenilir bölge 17.80'dir. 18.44'ler kırıldığı anda 19'lara doğru çıkışların devamını bekleriz arkadaşlar. Şu an dirençte geçemedi. Hani salıyor 18-15'ler ilk destek hattı. Takibini yapıyoruz. Şimdi sterlin TL'de direnci kırdı 21.80'leri. Şu an üzerinde fiyatlıyoruz. Şöyle 4 saatlikte baktığımızda direnç üstü fiyatlama devam ediyor. 21.80'i destek yaptığı sürece ki bakın üzerine 60 durumda zamanla yapacaktır. Şimdi yapmasa bile gevşemeler 21.50-21.60'da sınırlı kalacaktır. Çok fazla bir geri çekilme beklemiyorum. Tıpkı dolardaki gibi, tıpkı eurodaki gibi 22.60 seviyeleri, 22.58 seviyeleri ilk hedefimiz. Ons altın, şimdi altın patlayacak dedik. Altını besleyen haberler gelmeye başladı dedik. Ben size şöyle günlük grafikten hemen göstermek istiyorum. Şöyle logaritmik değil. Renk temasını koyu yapacağım. Daha net belli olsun. Görüldüğü üzere son 3 yıldır izlediği trend üzerinde devam ediyoruz altın. Şurada bir fake hareket yaptı. Fake harekette üzerine attı an dedik ki artık bu fake hareket. Bakın ne derler buna? Ayı tuzağı diyorlar arkadaşlar. Ayı tuzağı. Ve altın patlayacak. Üzerine attan bunları konuştuk. Ve altını besleyen haberler gelmeye devam edecek dedik. Altını besleyen haberler neydi? Altını besleyen haberler savaş haberleri, virüs haberleri, hastalık haberleri bunlar. Bunlar gelmeye devam edecek dedik. Ve gelmeye devam ediyor. Size şöyle V şeklinde bir yükselişten bahsettim. İlk hedefimiz 1830 dedik. Ve bu senaryo gerçekleşiyor. 1830 ilk hedefimiz aşılması durumundaki önümüzdeki dönemlerde aşılacak. Bakın 2000 dolara gidiyoruz arkadaşlar altında. Size net bir şekilde söylüyorum. Hani benim beklentim bu şekilde. Tabii ki hani böyle piyasalarda netlik yoktur. Ama 2000 dolarların yanacağını düşünüyorum. Altında yükselişler devam edecek. Gram altın. Alt banttan desteğimizi almıştık. Geçen videolarda konuştuk. Son durum nedir? 970 alım bölgesi, 958. Daha sonraki videolarda 1000 TL civarlarıydık. Alın dedik. İlk hedefimiz şu orta bant 1058 bölgesi. Daha sonra oranın aşılmasıyla hemen şöyle günlükte şöyle grafiğimizi tekrar yükleyeceğim. 1147 bölgesi, hatta 1147, evet 1147 bölgesi, yani 1150 diyelim kabaca. Oraya doğru yükselişler devam edecek. Altında yükselişlerin devamını bekliyoruz. Gümüş tarafı, gümüş ekstra güçlü, onu bir kere belirteyim. 22 dolarlar ilk hedef olarak gözüküyor. Şuradan çok güzel bir dönüş aldık. Gram gümüş TL tabii ki 10 TL civarları alım fırsatıydı. Konuştuk, yukarı hedefler verdik. 12.30'a doğru gidiyor, kırılmasını bekliyoruz. 13.5'lar ilk hedef. Gümüş tarafında sabırlı olun arkadaşlar. Borsa tarafı, borsada yükselişler devam ediyor. 2650 üzerine attık. Yükselişler devam edecek. Geri çekilmeler birer alım fırsatı. 3000 seviyeleri hedef. Şöyle renk temasını koyu yapalım. Net bir şekilde bakın 3000 seviyeleri şu şekilde hedef olduğunu ben düşünüyorum arkadaşlar. Yükselişler devam edecek. Bitcoin. Şimdi Bitcoin tarafında 22.800 bölgesi destek olarak çalışıyor. Kısa vadeli şöyle bir değerlendireceğim. Hani şuradakine benzer bir senaryoyla karşı karşıyayız. Gene kamu formasyonu şeklinde kontrollü düşen bir Bitcoin var. Burayı kırdığı an, kırılım için şu an 23.300 seviyesi üzerine atmalıyız. Kırdığı an 25.000 dolarlara doğru tekrardan çıkış hareketi bekliyorum arkadaşlar. Bakın Bitcoin'de net bir şekilde 25.000 dolarlara doğru çıkış hareketi bekliyorum. Aşağıda destek olarak hani 22.200 bölgesi belki test edilebilir vesaire, ama hani artık alım bölgeleri olacaktır. Alt banda kadar iniş beklemiyorum. 23.300 bölgesi kırılınca 25.000 bölgesi direkt hedef haline gelecektir. Kripto paralarda da son durum bu şekilde arkadaşlar. Sorularınızı vesaire yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Hoşça kalın.